Çünkü bu yaşanan şey çözülmedi. Bu yaşanan şey devredildi. Dedem öldüğünde arkasında büyük bir miras bırakmadı. Şehirde evler, arsalar, paralar yoktu. Cenazesinde bile çok az insan vardı. Geriye kalan şunlardı: bir kol saati, bir anahtar. Ve yıllardır kimsenin yaşamadığı, haritalarda adı zor bulunan köyde eski bir ev. Avukat tapuyu masaya koyarken gözlerime bakmadı. Sanki konuşursa bir şey tetiklenecekmiş gibi davranıyordu. Bu ev size kalmış dedi. Satmak isterseniz satabilirsiniz. Neden satmayayım dedim. Durdu. Sonra alıcı bulmak zor olur dedi. Nedenini sormadım. Çünkü benim derdim ev değildi. Borçlarım vardı. O ev benim için sadece paraya çevrilecek bir şeydi. Köyün adını ilk kez o gün duydum. Daha önce hiç işitmemiştim. Eve dönünce haritadan baktım. Köy görünüyordu. Ama yol köye yaklaşınca kesiliyordu. Navigasyon rota oluşturulamadı diyordu. Ama uydu görüntüsünde evler seçiliyordu. Eski köy işte dedim. Normal. O gece rüyamda dedemi gördüm. Konuşmuyordu. Evin kapısının önünde duruyordu. Elinde bir anahtar vardı. Anahtarı bana uzatıyordu. Uyandığımda saat durmuştu. Dedemin saati. Sabah erken yola çıktım. Şehirden çıktım. Dağ yoluna girdim. Bir süre sonra telefon çekmemeye başladı. Radyo önce cızırtıya döndü, sonra tamamen sustu. Yol uzadıkça içimde tuhaf bir huzursuzluk başladı. Sanki bir yere gitmiyordum da bir yer beni içine çekiyordu. Aynı virajı 3. kez döndüğümü fark ettiğimde durdum. Yanlış yere geldim dedim. Geri döndüm. Ama yol yine aynı viraja çıktı. Kalbim hızlandı. Devam ettim. Sonra köy tabelasını gördüm. Tabelada köyün adı vardı ama harflerin üstü kazınmıştı. Sanki biri özellikle silmişti. Ama tabelayı söküp atmamak için bilinçli olarak bırakmıştı. Arabayı durdurdum, motoru kapattım. O sessizlikte kulağımda hafif bir uğultu vardı. Rüzgar değildi, böcek sesi değildi. Sanki biri çok uzaktan nefes alıyordu. Köye girdim. Köy sessizdi. Ama terk edilmiş bir sessizlik değildi bu. Evler eskiydi, taş evler. Bazı pencerelerde perde vardı. Bazı camların arkasında sanki biri duruyordu ama kimse dışarı çıkmıyordu. Köy meydanına benzeyen yerde çeşme vardı. Su akmıyordu ama taşları ıslaktı. Arkamdan bir ses geldi. Satamazsın. Döndüm. Yaşlı bir adam duruyordu. Yüzü sertti. Bakışı tuhaftı. Ne dedin dedim. Adam bana değil, sanki arkamda bir şeye bakarak konuştu. O ev satılmaz. Orada biri kalıyor. Dedemin evi dedim. Satmaya geldim. Adam başını iki yana salladı. Sen satmaya gelmedin. Sen çağrıldın. Dedemin evi köyün en sonunda ormana bakıyordu. Kapısı kilitli değildi. Anahtar cebimdeydi ama gerek kalmadı. İçeri girdiğim anda içim sıkıştı. Evde toz yoktu. Yıllardır kimsenin yaşamadığı bir evde bu mümkün değildi. Sanki biri her gün evi temizliyordu.
Duvarlarda garip işaretler vardı. Ne dua, ne yazı. Bakınca insanın içi daralıyordu. Üst kattan bir ses geldi. Bir şey düşmüştü. Merdivenlerden çıktım. Üst katta bir oda vardı. Odanın ortasında eski bir sandık duruyordu. Sandığın üstünde siyah bir bez vardı. Bez kıpırdıyordu. Elimi uzattığım anda kulağımın dibinde bir ses fısıldadı. Dokunma. Ses, insan sesi değildi. Elimi çektim. Aşağı indim. Kapı açıktı. Ben kapıyı açmamıştım. Gece oldu. Kapının eşiğinde bir şey vardı. İnce bir ip, düğümlerle bağlanmıştı. Düğümlerin arasında sert, kalın ince teller gibi şeyler vardı. Saç değildi. Ayağımı eşiğe koymak istedim. Koyamadım. Sanki dizlerimin arkasından biri beni tutuyordu. Ve bir fısıltı. Eşik geçilmez. Eşik kabul edilir. Ayağımı geri çektim. Evden derin bir ses yükseldi. Sanki ev memnun olmuştu. Sonra kapıda o yaşlı kadını gördüm. Elinde ıslak toprak vardı. Toprağı yere serpti. Toprakta ters ayak izleri belirdi. Topuklar önde, parmaklar arkadaydı. Kadın fısıldadı. Bu ritüel çağırmak için yapılmadı. Bu ritüel bağlamak için yapıldı. Kim yaptı dedim. Kadın ilk kez gözlerime baktı. Ev istedi. Sonra kadın bir anda ortadan kayboldu. Dedemin odasında yatağın altını kaldırdım. Bezle sarılmış bir şey buldum. İçinde kurumuş toprak, paslı çivi ve üstünde yazılar olan bir hayvan kemiği vardı. Yazılar okunmuyordu. Ama bakınca insanın aklına tek bir kelime geliyordu. Kal. O an evin duvarları aynı anda fısıldadı. Kalmak anlaşmanın ilk şartıdır. Gece sandığın olduğu odaya çıktım. Sandık açıktı. İçinde yanık izleriyle çizilmiş bir çember vardı. Çemberin içinde insan yatmış gibi bir çöküntü vardı. Bir ses geldi. Yerine geç. Anahtarı aldım. Çember söndü. Ev derin bir nefes aldı. Dedemin mektubunu buldum. Bu ev benim değil. Ben sadece bekçiydim. Bu ev boş kalmaz. Sahip değiştirir. Şimdi sıra sende. Sabah olduğunu sandım. Gözlerimi açtığımda ev sessizdi. Ama bu sessizlik geceye benzemiyordu. Hemen arabaya bindim. Yola çıktım. Dakikalar geçti. Sonra tabelayı gördüm. Aynı kazınmış köy tabelası. Bir daha denedim. Yol yine aynı yere çıktı. O an anladım. Ben köyden çıkamamıştım. Ev beni bırakmamıştı. Sadece bana çıktığımı hissettirmişti. Şimdi bu satırları evin içinden yazıyorum. Sandık üst katta açık. Anahtar masanın üzerinde. Ve her gece kapının önünde yeni ayak izleri beliriyor. Sanırım artık ben buradan çıkan biri değilim. Artık buraya gelenleri bekliyorum. Bu gece uyuyamayacaksan sebebi biziz. Daha fazlası için takip et.